Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hülya Hanım'la birlikteyiz. 2 hafta önce Ankara'da bir eğitime katıldık birlikte. Bu eğitim sağlık turizmi aracı kuruluşlarını destekleme eğitimiydi. Orada bazı müjdelerden bahsedildi. Birazcık bunlara değinelim istiyorum sizinle birlikte. Sözü size bırakıyorum. Şimdi Ankara'da zaten teşvikle ilgili olan bakanlıktaki yetkili kişiler de oradaydı. Şirketlerin şöyle bir talebi vardı uzun süredir. Eleman istihdam desteği sadece sağlık kuruluşlarına ve sadece 2 eleman olarak destekleniyordu. Fakat şirketler bu konuda bir talebi vardı. Çünkü çok sayıda call center elemanı ve sağlık turizm elemanı çalıştırıyorlar. Tabii bunun teşvikte yer almaması da büyük bir eksiklikti. Bizim de taleplerimiz vardı. Şirketlerin de son derece talebi vardı. Yeni dönemde bakanlıktan da yeni genelge henüz imzalanmadı. İmzalanma aşamasında. Fakat bunu çok büyük bir müjde olarak açıkladılar ki öyle bizce de. Sağlık turizm yetki belgesi olan şirketlerde çalışan bütün elemanlar bu destek kapsamının içerisine alınacak. Belirli bir rakam belirleyecekler herhalde. Olarak, üst sınır belirleyecekler. Düşünün mesela koordinatör yardımcıları ve call center elemanları gibi sayı sınırı çok konulmayacak bildiğimiz kadarıyla. Eğer ki elemanların ki ülkede şu an en büyük sıkıntılardan bir tanesi dil sıkıntısı var. Dolayısıyla çok fazla yurt dışından gelen kişileri çalıştırmak zorunda kalıyor insanlar. Bunu da biraz da ülke istihdamını arttırmak adına da dille ilgili problemi olan elemanların yurt dışına gönderildiğinde de bir eğitim desteği de içine konulacak şekilde bir istihdam desteği olarak açıkladılar. Artı güzel özelliklerden bir tanesi yine şirketlerin talepleri. Sadece biliyorsunuz ki hasta yol destekleri sağlık kuruluşlarına veriliyordu. Fakat şirketlerin çok büyük bir itirazları vardı. Bunu yeni yılda şirketlere de eklediler. Yani şirketler dediğimiz sağlık turizmi ajantaları, yani sağlık turizminde yetkili olan şirketler de artık hasta yol desteği dediğimiz, yani yurt dışından gelen hastaların biletlerinin yarısını destek olarak geri alacaklar. Bu da yeni listeye eklenecek, yani yeni mevzuata eklenecek olan bir destek. Bu şirketler için çok büyük bir avantaj olacak. Eleman istihdam desteği zaten inanılmaz bir destek olacak. Bu da yeni yılın müjdelerinden biri diyelim. Hatta şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. O personeller içerisinde dijital pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri gibi pozisyonlar da açılabilir diye konuşuldu. Tabii. Bunun bizler için çok büyük bir avantajı var dijital ajanslar için. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü biz ne kadar bir çalışma yürütürsek yürütelim aynı dili konuşamayabiliyoruz. Çünkü konuya hakim olamıyor ekip ve doktorlar. Burada ekipler içerisinde bizim de aynı dili konuşan bir dijital pazarlamacının olması faaliyetlerimizi daha hızlı yürütmemiz için bize avantaj sağlayacaktır. Kesinlikle. Bu da önemli bir şekilde belirtebileceğimiz konulardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Ayrıca teşviksel olarak rakamlarda da farklı iyileştirmeler olabilir mi? Öyle bir beklentiniz var mı Hülya Hanım? Rakamlar zaten oldukça yüksek Emre Bey. Zaten o rakamlara neredeyse ulaşılamıyor. Evet. O yüzden yani bu rakamları alabilecek seviyede bir şeyler yapılmış olsa bile yani rakamların hani yeterince konulmuş. Evet. Rakamlar oldukça yüksek. Pek çok müşterimiz zaten uzun yıllardır çalıştığımız pek çok müşterimiz diyebilirim ki belirli seviyeden sonra zaten teşviklere çok fazla ihtiyaç da duymuyor. Kesinlikle. Bu teşviklerin asıl amacı tekerleklerin, çarkların dönmesini sağlamak. Evet. Bu dönüşler sağlandıktan sonra zaten çok fazla ihtiyaç da duyulmuyor. Zaten kendi yolunda gidiyor bir şeyler. Zaten eğer belirli bir seviyeye 4 yılda çok iyi bir seviyeye gelmişse zaten ondan sonra Türk aletiyle bir 5 yıl daha destekleniyor. Zaten bir şeye dönüşüyor. Evet. Şimdilik teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka videolarımızda görüşeceğiz. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere.